Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı sevdiklerinize hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tomurcuk gül çiçek anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Anahtarlık desenlerinde istediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilir ve istediğiniz büyüklüklerde tomurcuk gül çiçekleri oluşturabilirsiniz. Önlerden, üstten görünümü bu şekilde. Anahtarlıkların yapılışında kullanacağım ipin markası Gazzal Baby Cotton ipliktir. Tığ numarası olarak 2.20 mm ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden bu şirin anahtarlıkların yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 14 tane ikili trabzan yapacağız. İkili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisinden kayma dikişi yapalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve birinci sırada yaptığımız 14 ikili trabzanın her birinin tepesine çift trabzan yaparak toplam 28 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Üçüncü sıra için 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 1 ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 1 ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve sıra sonuna gelene kadar çift, tek, çift, tek yaparak toplam 42 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Dördüncü sıra için 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, yan yana 2 trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan, yan yana 2 tane ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan yapalım. Ve bu şekilde sıra sonuna gelene kadar çift, 2 tek, çift, 2 tek yaparak toplam 56 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek ikinci açık ya da koyu renk lila ile devam edeceğiz.
Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi, bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi, bir zincir ve sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son ilmeğin tepesine de kayma dikişi yaptıktan sonra bir zincir yapalım ve ipi keserek gizli birleştirme yapalım. Bu ipi de arka taraftan gizleyerek düğüm yapabilirsiniz. Aynı işlemi sihirli halkanın ipine de yapalım ve daha sağlam olsun arkadaşlar. Evet. Daireyi oluşturduktan sonra ilk 4 sırada kullanmış olduğunuz renk ile şimdi gül görüntüsünü vereceğiz arkadaşlar. İç kısma doğru rulo yapalım. Çok fazla sıkmayalım. Sihirli halkanın olduğu hizadan burayı bağlayalım. Buradaki fazlalık ipleri de keselim. Evet, bu şekilde bir görüntü oluşturduktan sonra alt tarafta ya da üst tarafta kalan boşluğu dışarıya doğru çıkartalım. Evet, bu şekilde gül görüntüsünü vermiş olduk arkadaşlar. Şimdi buradaki gülün yaprak bölümünü yapalım ve yeşil renk ile devam edelim. Sihirli halkayı yapalım. 2 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan. Bu kez başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 20 tane ikili trabzan yapacağız. ...20 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. Ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 9 zincir, ikinci ve üçüncü zincirden ilmek çıkartarak tığda bekleyen 3 tane ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. Yan yana 2 yarım trabzan yapalım. Yan yana 2 ikili trabzan. Yan yana 2 üçlü trabzan.
Ve ipi sabitlemiş olduğumuz zincirden itibaren sayalım. 1, 2, 3 boşluk atlayarak kayma dikişi yapalım. Birinci yaprağı bu şekilde oluşturmuş olduk. Tekrar 9 zincir. Ve birinci yaprakta yaptığımız işlemleri tekrar edelim. İkinci ve üçüncü zincirden ilmek çıkartarak üçünü birlikte kapatalım. Yan yana 2 yarım trabzan, yan yana 2 ikili trabzan ve yan yana 2 üçlü trabzan yapalım. Kayma dikişinden sonra 1, 2, 3 boşluk atlayalım. Tekrar kayma dikişi yapalım. Ve 9 zinciri yaptıktan sonra bu iki yaprakta yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve toplam 5 tane yaprak oluşturmuş olacağız. Toplam 5 tane yaprağı oluşturduktan sonra 3 boşluk atlayarak ilk yapmış olduğumuz kayma dikişinin tepesine tekrar kayma dikişi yapalım. Ve bir zincir yaptıktan sonra anahtarlık klipsini monte edecek kadar ip bıraktıktan sonra keselim. Ve bu ipi de arka taraftan gizleyelim. Ve tekrar ortadaki sihirli halka boşluğundan ipi yukarıya doğru çıkardıktan sonra iğne yardımı ile anahtarlık klipsini takalım. Evet, yaprağa da anahtarlık klipsini bu şekilde takmış olduk. Ve şimdi yaptığımız bu yaprak ve anahtarlık klipsini güle yapıştıracağız arkadaşlar. Soğuk silikon, sıcak silikon ya da farklı yapıştırma aparatları kullanabilirsiniz. Buradaki yapraklara da yine yapıştırıcı sürerek yukarıya doğru yapıştırma işlemlerini yapalım. Evet, böylelikle anahtarlığın tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.